Hava görünmez olabilir ama görünmez olması onun etkisiz olduğu anlamına gelmez. Bilakis havanın etkisi çok büyük. Havayı ölçebiliriz, anlayabiliriz ve değişimlerden yola çıkarak tahminlerde bulunabiliriz. 17. yüzyıla kadar hava olaylarının dinsel, ruhani, tesadüfi olduğu varsayılıyormuş. Ta ki Alman bilim insanı Otto von Guericke'nin hava olayları ile ilgili yaptığı bilimsel deneylere kadar. O sanılanın aksine havanın görünmez bir boşluk değil, ölçülebilir ve etkili bir madde olduğunu ispatlamış. 1654 yılında Regensburg şehrinde kralları 3. Ferdinand ve o dönemin ileri gelen insanlara böyle canlı bir deney yapmış. Deneyinde 50 santimlik 2 tane bakır yarım küre kullanmış. Şu benim önümde görmüş olduğunuz kürelerin 50 santimlik versiyonlarını düşünün. Bu küreleri birbirleriyle birleştirmiş ve içlerindeki havayı boşaltarak bu kürelerin birbirlerine tutunmasını sağlamış. Bu tutunan küreler o kadar sıkı bir şekilde birbirlerine yapışmış ki 16 tane at uçlarından çekerek bu iki küreyi birbirinden ayıramamış. Böylece Otto açık hava basıncının gücünü kralına göstermiş olmuş. Daha sonra 1656 yılında bu deneyi halka açık bir yerde yapmış ve insanları da yaptığı deneyle oldukça şaşırtmış. Bu deneyi Magdeburg şehrinde yaptığı için de bu deneyin adı Magdeburg deneyi olarak kalmış. O günden bugüne bu kürelere Magdeburg küreleri deniyor. Kendisi aynı zamanda bu bölgenin de belediye başkanlığını yapmış arkadaşlar. Evet, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir kamu görevlisi olmuş kendisi. Bizlere mesela bunun bir karşılığı var. Kaplumbağa terbiyecisi eseriyle tanıdığımız Osman Hamdi Bey de Kadıköy'ün belediye başkanıymış arkadaşlar. Evet, bu da bir bilgi olarak akıllarda yer etsin. Evet, bugün sizi Magdeburg küreleriyle tanıştıracağım. Otto von Guericke'nin Magdeburg deneyini yapacağız. Malzemeler: Magdeburg küresi, Grecia vakum pompası. Arkadaşlar, elimde küreler var. Gördüğünüz gibi şöyle bir kürenin hazır bir malzeme bu. Gördüğünüz gibi bir tanesinin ucunda da böyle bir boru vasıtasıyla bir çıkıntı var. İçeriden açılıyor bu boru. Neden var? İçindeki havayı boşaltmak için. Biz ne yapacağız şimdi? Bunun arasına gres yağı süreceğiz arkadaşlar. Gres yağı metaller üzerinde çokça kullanılan bir malzeme. Bunların aşınmasını engelliyor aslında temelde. Şöyle bir poşetin içerisinde biraz gres yağı var. Ben bunu şöyle biraz sıka yukarıya doğru getireyim. Şöyle kürenin bir tarafına. Burada da aslında izolasyon için kullanıyoruz arkadaşlar. Aradan bir hava kaçışı olmasın. Zaten çok olamayacak. Birazdan göreceksiniz. Şimdi pompamı şu uca takıyorum. Evet, pompamı taktım. Vana da açık pozisyonda şu anda. Şimdi burada şu şekilde iki küreyi birleştireceğim. Ve bir destek alacağım. Pompayla ufak bir işimiz var. Burak'cığım teşekkür ederim. Şimdi bunu bakın şu şekilde birbirine tutturdum arkadaşlar. Ve içindeki havayı pompa vasıtasıyla çıkartıyoruz. Tamam, yeter bence. Şu vanayı da kapatalım. Hava akışını keselim. Ve şimdi Magdeburg deneyi gerçekleşiyor. Ne yapacağım? Sizce bu iki küreyi birbirinden ayırabilir miyim? Bunu deneyeceğim. Evet. Ya ben şeyden korkuyorum şimdi. Ayıracağım, ondan korkuyorum yani. Öyle bir güç var çünkü bende. Ayrılırsa diye korkuyorum. Hani adamın yıllardır yapmış olduğu bu çabalar boşa gitmesin. Bunun bir tekniği var. Yok ya, bu ayrılır yani, bu mümkün değil hocam. Ayrılması lazım. Arkadaşlar bayağı uğraştım ki ben de hani fena değilimdir. Fena değilimdir ama gerçekten olmadı. Olmadı yani. Arkadaşlar çok çılgın bir şey aslında. Yani bu ne biliyor musunuz? Açık hava basıncının gücünü bize gösteren çok çarpıcı bir deney. Buradaki hikayede
Aslında içeride kapattığımızda bir hava var. Ve bu havanın basıncı dışarıdaki havanın basıncına eşit. Sonra ben ne yapıyorum? İçerideki havayı boşaltıyorum. Bu durumda ne oluyor? İçerideki hava basıncı düşüyor. Basınç düştüğü zaman ne oluyor? İşte o yüzeye etkileyen kuvvet de azalmış oluyor. İçerideki kuvvet dışarıdaki kuvvetten daha düşük oldu. İşte normalde sanki hiçbir etkisi yokmuş gibi hiçbir şey hissetmediğimiz bu açık hava basıncının böyle bir etkisi var arkadaşlar. Yani ben dedim size bir yerde olacak gibi oluyor. Ben abi 16 attan daha güçlüyüm. Ya ne oldu? Şov yaptım. Aslında şov yapmadım arkadaşlar. Hemen o hikayeyi de anlatayım. Az evvel şurada biraz hortumu gevşetmiş oldum ama Otto von Guericke'nin yapmış olduğu bu deneyler sayesinde modern meteorolojinin temelleri atıldı. O yapmış olduğu deneylerle havanın ölçülebilir ve etkili bir madde olduğunu ortaya koydu. Basınç meselesi, vakumun varlığı, havanın değişebilen şekillerde alçak ve yüksek basınçlara sahip olduğunun ispatı sayesinde bugün biz hava durumunu bile aslında onun sayesinde anlamış oluyoruz. Çünkü mesela yüksek basınçta hava açık ve güneşli olur. Alçak basınçta hava bulutlu, rüzgarlı, kapalı olur. Bunlar sayesinde mesela barometre ortaya çıkmış. Dolayısıyla basit bir böyle belki bir şov havasında geçen deney aslında birçok şeyin temelini atmış ve bir şeyin varlığını bize öğretmiş. Açık hava basıncının ve havanın varlığını öğretmiş. Peki günlük hayatta yani her daim bu kürelerle bir şov yapamayacağız. Fren sistemlerinde mesela kullanılıyor. Eskiden daha havalı frenler varmış. Şimdi artık hidrolik frenler var ama eskiden havalı frenler döneminde bu basınç etkisinden faydalanılmış. Mesela düdüklü tencerede de arkadaşlar ne olur böyle içeride bir basınç oluşuyor. Yüksek basınç. İçeride su daha yüksek sıcaklıklarda kaynamaya başlıyor. Basınç yüksek olduğundan dolayı ne oluyor? Daha hızlı pişmesini sağlıyor. Ve bu durumun tersi gibi düşünün. Orada da kapağın açılması iç ve dış basınç farklarından dolayı zorlaşıyor. Uçaklarda da arkadaşlar kabin içlerinde basınçlandırılma olayı olur. Çünkü yukarı doğru çıktıkça basınç düştüğünden dolayı insanların rahat nefes alması için uçak kabinleri basınçlandırılır. BASF'nin de bu alanda müthiş bir çözümü var. Balindur ürünü. Özellikle buzdolapları, derin dondurucular, soğuk zincir lojistiğinde, gıda ve ilaç taşımacılığında sabit sıcaklık sağlamak için ve ısı kaybını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için kazanlarda kullanılıyor. Balindur vakum yalıtım panellerine dahil edilip atmosfer basıncının etkisini engeller ve yüksek düzeyde ısı yalıtımı sağlar. Bu enerji verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilir çözümler sunmak için kritik bir rol oynar. Yine etkileyici bir çözüm. Teşekkürler BASF. O zaman soruyu soruyorum arkadaşlar. Deneyde 16 at bile küreleri ayıramazken ben nasıl ayırdım? A. Ben 16 attan daha güçlüyüm. B. İçeri tekrardan hava girmesini sağladım. Bence cevap A. Benim 16 attan daha güçlü olduğum kamera karşısında görülmüş oldu. İçeri hava falan girmedi. Şuradan şöyle biraz oynadım da yani. Cevap A. Cevap A yazanlara benden öpücükler. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Bölüm diyeceğim artık. Bölüm tadında ilerliyor deneylerimiz. Keyifli ve eğlenceli, çok da öğretici bir video ile karşınızdaydık. Yine aynı serüvende yine keyifli bir deneyle görüşmek üzere. Bilimle kalın,